Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin ile birlikte arpa coin'ini ve de sevgili dostlar piyasaya girmiş iki tane tehlikeli coin var. Bugünkü yayınımızda bunları konuşacağız. Yayına başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bizim mini trade grubumuz vardı. Ve bu mini trade grubunda özellikle Binance'da orta vade ve anlık coinler alıp satabiliyoruz. Ama sevgili dostlar Bitget borsasından çok fazla alım talebi geldiği için biz pazartesi günü yeni bir grup kurma kararı aldık. Ve Bitget Trade grubu diye geçecek. Bu Bitget Trade grubu sadece 100 kişiyle sınırlı olacak. Yani 101. arkadaşımız gelmek istediğinde maalesef ki beklemek zorunda kalacak. Bunu belirtmek istedim. Haliyle 100 kişi olduğu için sevgili dostlarım mail üzerinden bakın benimle sadece mail üzerinden iletişim kurabilirsiniz ya da aşağıdaki geçen telefon numarasına çağrı bırakarak. Maalesef ki çok fazla piyasada dolandırıcı var ve benim ismimi kullanarak dolandırıcılık yaptıkları için sadece mail üzerinden ve de sevgili dostlar aşağıdaki numaradan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Gelelim Bitcoin'e. Biliyorsunuz ki Bitcoin 29.500'deki direnci bir türlü kıramıyor. Ama önümüzde FED vardı. FED'i bitirdik. Kötü bir senaryo oluşmadı. Bir diğer FED toplantısı 13 Haziran, 13-14 Haziran'da. Ve bu bir aylık süre içerisinde Bitcoin bu direnci kıracak çünkü kıramama sebebi tamamen FED'di. FED'in piyasaya yaymış olduğu korkuydu. Artık bu 40 günlük sürede önümüzde herhangi bir korku kalmadı. Ta ki 13 Haziran'a kadar. Ve bu süreye kadar biz 29.000 direncini kırıp 32.000'ler, 35.000'leri, 35.000 dolarları Bitcoin'de göreceğiz sevgili dostlar. Tabi bu da güzel bir altcoin sezonu. Altcoin rallisi başlatacaktır. Dominans istediğimiz seviyeye düştüğünde. Ve bu rallide, bu yükselişte özellikle benim en çok dikkatimi çeken coinlerden bir tanesi ARPA. Birkaç coinimiz daha var. Onları gruplarımızda da paylaşıyoruz sürekli. ARPA coin'i daha önce de paylaştım sizinle sevgili dostlarım. Şu an 0.040 seviyelerinde. Ve burada 0.051'de bir direnç var. 51 direncini de kırarsa şayet biz ARPA coin'ini 0.068 iğnesini dahi görebiliriz. Sizler de böyle bir düşünceniz varsa şayet ona göre pozisyonlarınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu özellikle belirtmek istedim. ARPA coin'ini biz neredeyse 1,5-2 yıldır alıp satıyoruz ve her arpaya yatırım yaptığımızda daha hiç bizi bugüne kadar üzmedi. Ama tabii ki burada da biz doğru zamanda girme, doğru strateji, duygu yönetimi ve doğru satışı uyguladığımız için. Bunun da muhakkak önemi büyük. Sonrasında sevgili dostlar bu son 2-3 günde piyasaya 2 tane coin girdi. Ve belli borsalarda da bir anda da yayınlandı, pump yapa yapa gitti. Bunların bir tanesi Pepe ki adından da anlaşıldığı gibi Avrupa'da özellikle bunun üzerine yayın yapıp bu coin'i şişiren çok fazla insan var. Ama içine girip baktığımızda yani tamamen boş bir coin. Bununla birlikte coin'in white paper'ını okuduğunuzda şöyle bir şey karşınıza çıkacaktır. Vergilendirme sistemine karşı hazırlanmış çıkmış bir coin diye. Bu ne demek biliyor musunuz? Belki bundan 6 ay sonra, belki 1 yıl sonrasında bilemem tarihini. Hani bir davayla karşılaşması içten bile değil. Bu Pepe'yi belirtmemin en büyük nedeni hani uzun vade yeni girdi, bu coin daha boğa görmemiş. Hani birçok yurt dışında özellikle bunun reklamı çok yapılıyor. Hani boğa görmemiş diye sakın sevgili dostlar uzun vade düşüneyim boğa görmemiş ben bunu alayım 100 kat 1000 kata satarım. Tabii kripto bu her şey yaşanabilir ama pek tavsiye etmiyorum. Hele yüksek bütçeyle girmenizi asla. Çünkü bu Pepe'den bu 1 yıllık sürede birçok dostumuz çok ciddi zarara uğrayacak. Bununla birlikte bir de Sui coin'i. Belli bir büyük borsanın da biraz desteklediği USDT yani Tether'la ilişkisi olan bir coin. Bakıldığında çok güzel bir coin aslında. Hani geleceğe yönelik tek bir kaygım var benim bu coin'de.
Biliyorsunuz ki daha önce bir borsa başka borsayı batırmak için onun coinlerini iç etmişti ve o borsa batmıştı. Hani burada demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Daha detaylı da gruplarda anlatacağım bunu. Hani yarın bir gün yine o ünlü bir borsanın sahibiyle o Tether'ın sahibi arasında çıkacak bir anlaşmazsızlık, çıkacak bir problem bu coin'i yerle yeksan eder. Ki biz bunun örneğini gördük. Tek o coin düşmedi, tüm piyasanın da düşürdüler sevgili dostlar. Bu yüzden bu iki coin'e çok dikkat edin. Hani anlık trade'ler yapabilirsiniz. Bugün aldım, yarın sattım. Güzel bir pozisyon yakaladım, mantıklı. Ama görüyorum özellikle Avrupa'da Pepe üzerine yok grafikler çizenler, çizgiler çekenler. Ya bu coin daha yeni doğmuş. Daha hiçbir yatırımcısı yani hiçbir şeyi belli değilken grafik çekip bu coin'i bayağı bir şişiriyorlar sevgili dostlar. Ulaşabildiğimiz büyük borsalarda da listelenmeye başlandı ama dikkat edin. Zaten diğer coin Sui'de marjin işlemi de var Sui'nin. Özellikle buna dikkat edin. Hani bu coin'de marjin açayım, işte kaldıraç gireyim, 10x'te long açayım, bunlardan uzak durun. Yani aniden bir dakikada paranızı yok sayabilirsiniz ki dün yaşandı zaten. Coin bir anda %30 geri çekildi. 7-8 saat sonra aynı seviyesine geri geldi. Yani orada 10 katta 5x'te açanlar, 10x'te açanlar, 8x'te açanların hepsi parası bir anda çöp oldu, gitti. Bugünkü yayınımda bunları özellikle belirtmek istedim sevgili dostlarım. Bununla beraber biraz yayının sonuna doğru yaklaşıyorum. Sizlere yine bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bakın Bitket'te biz Bitget borsasında CST coin aldık. Bekledik belli bir süre ve o tarihten bugüne kadar coin yerinde saydı ve sonra bir anda %500 pump yaptı. %500 bu piyasada çok ciddi bir rakamdır. Çok büyük bir rakamdır sevgili dostlar. Yani kimi dostumuz alış maliyetine geldi, çok önceden almıştı. Kimi dostumuz küçük karla çıktı, kimi dostumuz çok büyük karla çıktı. Hani burada anlatmak istediğim sizlere değerli kardeşlerim, bir coin'e önce o coin'in doğru bir coin olması lazım. Ondan sonrasında doğru bir zamanda alım yapmak gerekiyor. Sonrasında da duygumuzu yönetip doğru şekilde de satmak gerekiyor. Bunu 2,5 yıldır ben burada anlatıyorum ama maalesef ki anlamayanlar var. Maalesef ki grafikçilerin peşinde koşanlar var. Bakın görüyoruz grafikçiler yok işte artık üretecek içerik bulamadıkları için evlerini, arabalarını çekip göstermeye başladılar. Çünkü tıkandılar. Çünkü patladılar sevgili dostlarım. Hani bizim piyasa artık tamamen it dalaşı haline gelmiş maalesef ki. Ve herkes bir yerden nemalanmaya çalışıyor. Hani böyle bir dünyada, böyle bir ortamda sağlıklı bilgiye ulaşmak da çok zor. Bunun da farkındayım. Ve elimden geldiğince sizlere bilgim ve tecrübem dahilinde işte dikkat etmeniz gereken coinleri, almanız gereken, almamanız gereken coinleri paylaşmaya çalışıyorum. Bu yüzden de sevgili dostlar bu videoyu izliyorsanız hani bir like atmayı unutmayın ve hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.